Merhaba, iyi günler. Bu yayının başlığını Erdoğan neden seçimlere damgasını vuramıyor olarak belirledim. Ama aslında itiraf edeyim, kafamdaki gerçek başlık şuydu: Erdoğan'ın büyük çaresizliği. Lakin bu çok iddialı ve sert olur diye, biraz da provokatif olur diye başta onu çıkartmadım ama sonuçta bence Erdoğan'ın şu anda seçimlere damga vuramamasının nedeni vurmak istememesi falan değil, vurmak için uğraşması ama bunu yapamaması, çünkü artık böyle bir şansının kalmamış olması, bir çaresizlik hali yaşanıyor. Bu yayında söylediğim ve söyleyeceğim şeylerin bir kısmı tekrar olacak. Benim son dönemde yaptığım yayınlarda hep tekrarladığım husus, ama bunları tekrar söylemekte yarar var. Çok ciddi bir kriz yaşıyor Türkiye, ama bu kriz, Türkiye'nin krizinin ötesinde Türkiye'yi yönetenlerin, başta tabii ki Recep Tayyip Erdoğan ve AKP iktidarının bir yönetememe krizi var ve tam bir tıkanıklık söz konusu. 24 Haziran seçimlerinin, yani seçimlerin 24 Haziran'a alınmasının da esas nedeni bu krizdi. Her geçen gün derinleşen bu krizdi ve bu kriz, siyasi kriz, aynı zamanda ekonomik bir takım sıkıntılarla da örtüşmekteydi. Onun için bir an önce yapılıp aradan savulmak istendi. Ancak şu ana kadar yaşananlara baktığımızda elinde bu onca imkan olmasına rağmen devletin tüm imkanları, medyanın ezici bir çoğunluğu, ki buna en son zaten hükümete yakın olan ama iyice hükümetin havuzuna katılan Doğan grubuyla beraber de gördük. Medyanın ezici bir çoğunluğu var. Her olağanüstü hal koşulları var ve böyle bir ortamda Recep Tayyip Erdoğan iki kritik seçimi, ama en önemlisi başkanlık seçimi ve genel seçimler, yani milletvekili seçimlerine giriyor. Bütün silahlar elinde ama silahların hepsi artık tutukluk yapıyor. Bunlardan bir sonuç alamıyor. Bir süre miting yapmadı. Daha sonra yoğun bir miting programı hayata geçirdi. Peş peşe reklam filmleri çıkıyor AKP'nin ve Erdoğan'ın. Ama bunların hiçbirisinin bir heyecan yaratamadığını görüyoruz. Bir kitleleri harekete geçiremediğini görüyoruz. AKP tabanının kendisini harekete geçiremediğini görüyoruz. Hele AKP'ye mesafeli kesimlerin, karşı kesimlerin bu seçimde AKP'ye ve Erdoğan'a biraz yakınlaşmasını hiçbir şekilde sağlayamadığını görüyoruz. Zaten burada bir süredir Erdoğan'ın en önemli motivasyonu, en önemli hedefi kendi tabanını, seçmenini sabit tutmak, ama bu konuda ciddi endişeler yaşadığını dönem dönem yaptığı açıklamalardan biliyoruz. Özellikle münafıklık açıklaması vardı. Ona göre Cumhurbaşkanlığı seçiminde kendisine, ama milletvekili seçimlerinde başka partilere, MHP ve diğer partilere verme eğiliminden şikayet etti. En son Diyarbakır'da yaptığı konuşmada, bir kapalı salon konuşmasında, kanaat önderleri diye tabir edilen bir grupla yaptığı konuşmada, bu dava hepimizin davası, kaybedersek hep beraber kaybederiz dedi. Kaybetme lafını telaffuz etmeye başladı. Daha ilk başta biliyorsunuz zaten tamam derse tamam olur seçmen diye telaffuz etmişti. Artık ne olursa olsun kazanma çizgisinden kaybetme ihtimalini de telaffuz eder bir noktaya gelmiş durumda Recep Tayyip Erdoğan. Daha önceki seçimlerini hatırlayın. Yaşı el verenler 1990'lı yıllara da gidebilir ya da 2002'den itibaren yapılan seçimleri, iktidardayken girdiği seçimlerde Erdoğan'ın ve AKP'nin en önemli iddialarından birisi seçim ekonomisi yapmamaktı. Ve bu konuda tabii ki yapıyorlardı bir şeyler ama çok da dikkatlilerdi. Onun yerine Türkiye'ye hep önüne, ileriye yönelik bir takım perspektifler, vizyonlar koyuyorlardı ve bunlar büyük ölçüde
kalkınma ile ilgili, demokratikleşme ile ilgili, temel hak ve özgürlüklerle ilgili, Kürt sorununun çözümüyle ilgiliydi. Ama artık bu tür perspektifler kalmadı. Bunun kalmamasının sonucunda da şöyle bir takım açıklamalar var. Zaten ekonomide her şey yolunda gidiyor. Yaşanan sıkıntıların hepsi bir takım dışarıdaki ve içerideki güçlerin komplosu. Zaten Kürt sorununu çözdük. Zaten Türkiye'nin demokratikleşme diye bir sorunu yok gibi gerçekçi olmayan, doğru olmayan açıklamalarla yetiniliyor. Bunun yerine ciddi bir şekilde seçim ekonomisinin hayata geçirilmek istendiğini görüyoruz. Peş peşe gelen aflar, emeklilere ikramiyeler gibi hususlar, bunları telaffuz ediyor ülkeyi yönetenler. Seçime birkaç gün kala değişik değişik aflar var. İmar affından vergi affına, öğrenci affına kadar giden bir af silsilesi var. Bedelli askerlik konusunda ilk yapılan açıklama şehitlere saygısızlık olurdan şu aşamada şehitlere saygısızlık olur ama seçimden sonra değerlendireceğize kadar. Bütün bunlar Erdoğan'ı yakından izleyen, bilenler için yeni hususlar. Burada gerçekten seçim stratejisini, seçim üslubunu büyük ölçüde değiştirmiş bir Erdoğan'la, değiştirmek zorunda kalmış bir Erdoğan'la karşı karşıyayız. Ve aslında artık direksiyon onun elinde değil, bir anlamda sürükleniyor. Kriz, yaşadığı kriz onu ciddi manada sürüklüyor. En son gündemde olan Kandil operasyon meselesi var. Olur mu olmaz mı bütün bunlar bir yana, seçime birkaç gün kala bunun konuşuluyor olması da aslında bir çaresizliğin dışa vurumundan başka bir şey değil. Çünkü Kandil hep orada, Türkiye hep burada, iktidar hep burada. Eğer böyle bir operasyon gerçekten yapılsaydı, yapılmak istenseydi önceden de olabilirdi. Eğer seçime birkaç gün kala yapılacaksa, iddialar doğruysa bunun temel motivasyonunda birkaç oyun fazla alınması olduğunu çok net bir şekilde söyleyebiliriz. Peki bu işe yarar mı? Emeklilere ikramiyeler, aflar, Kandil'e operasyon vesaire bunlar işe yarar mı? Bunu ölçmek mümkün değil. Bunun sandıkta ölçüleceğini söylemek mümkün. Ama şunu söyleyeyim, bütün bunların etkisi olabilir. Bütün bunlarla beraber AKP kendini sandıkta toparlayabilir. Yine Erdoğan kazanabilir. Yine AKP'nin lider olduğu Cumhur İttifakı mecliste çoğunluğu sağlayabilir. Bunları bir ihtimal olarak söylüyorum. Ama bunların hiçbirisi bu krizin, yaşanmakta olan krizin çözüldüğü anlamına gelmeyecek. Bu seçimden de zaferle çıksa bile şu ya da bu şekilde 25 Haziran'dan itibaren AKP'nin ve Erdoğan'ın uykuları kaçmaya devam edecek. Çünkü artık bu kriz çok temel, yapısal bir kriz. Bunun aşmaya yönelik bir gayret göremiyoruz. Görmek pek mümkün değil. Gayretin dışında bir niyet de görülmüyor. Bu yaşanan sorunların ki ekonominin yeniden yapılandırılması meselesi, demokratikleşmenin yeniden tesisi, hukuk devletinin yeniden tesisi, temel hak ve özgürlüklerin yeniden tesisi meselesi bunun çok uzağında ve bu konuda herhangi bir vaadin bile verilmediğini görüyoruz. Olağanüstü hal meselesi başlı başına AKP'nin ilk iktidara geldiğinde en övünç duyduğu noktalardan birisi Güneydoğu'daki olağanüstü hali kaldırmaktı. Şimdi en çok övündüğü noktalardan birisi ülkedeki olağanüstü hali sürdürmek oldu. Dolayısıyla çok büyük bir varoluşsal bir kriz yaşayan bir siyasi iktidar ve onun lideri Erdoğan var. Bu büyük bir çaresizlik. Erdoğan seçimlere damgasını vuramıyor. Ancak bu seçimlere başkalarının damga vurabildiği anlamına gelmiyor. Zaten sorun da burada.
Birçok kişi Muharrem İnce'nin performansının gerçekten seçimlere damga vurduğu kanısında, onun oyunu bozduğu görüşünde, ki benim böyle düşünmediğimi takip edenler bilir. Ben Muharrem İnce'nin çok ciddi bir şekilde elindeki bir fırsatı Erdoğan'ın oyununa gelerek, onun tuzağına düşerek, olayı kişiselleştirerek fırsatı tepmekte olduğunu söylemiştim yaklaşık bir hafta 10 gün önce. Bu konuda yaşanan geçen süre içerisinde bundan dönüş noktasında çok fazla bir şey gördüğümü açıkça söyleyemem. Ancak izleyenler bilir, Kadri Gürsel, Kemal Can gibi aynı zamanda yakın arkadaşım olan diğer gazeteciler benden farklı düşünüyorlar. Onlar ve başkaları da tabii Muharrem İnce'ye bir başarı atfediyorlar. Ben açıkçası bu konudaki görüşümden çok fazla vazgeçmiş değilim. Bir inat anlamında söylemiyorum. Ancak çok bir ilerleme olduğunu görmüyorum. Dolayısıyla buradaki sorun Erdoğan'ın seçime damga vuramıyor olması, seçimi kaybetmesine yol açmıyor. Çünkü Erdoğan'ın seçime damga vuramamasının dışında birilerinin seçime, muhalif birilerinin seçime damga vurması halinde seçimin sonucu Erdoğan'ın aleyhine olabilir. Şu anda açıkçası bunu ciddi bir şekilde gözlüyor değilim. Gözleyenler var. Bakalım kim haklı çıkacak diyelim. Onun dışında, Muharrem İnce dışında Meral Akşener'in, Temel Karamollaoğlu'nun performanslarının da şu anda Erdoğan'ın bu ciddi, kronik ve giderek daha da derinleşen krizinin aştığı imkanları değerlendirebilmekten uzak olduğu kanısındayım. Bu konuda Saadet Partisi'nin ve Karamollaoğlu'nun gayretleri daha fazla bence var. Ama onların imkanları ve belli bir yerden sonra da profilleri nedeniyle bunları anlatmakta çok başarılı oldukları kanısında değilim. Bir tek geriye HDP kalıyor. HDP'nin durumu zaten başlı başına Türkiye'de demokrasi konusunda ne acı bir yerde olduğumuzu bize gösteriyor hukuk devleti konusunda. Ama Selahattin Demirtaş cezaevinde olmasına rağmen, bütün imkansızlıklarına rağmen partisinin kendisinin ve birçok yöneticisi içeride olmasına ve önlerine sürekli engel çıkartılmasına rağmen ellerindeki imkanlar içerisinde bence şu ana kadar en etkili propagandayı, kampanyayı yürüten parti ve aday bence onlar. Tabii o Türkiye'de seçimin sonucunu köklü bir şekilde değiştirebilme imkanına sahip olan bir yapı değil. Ancak HDP'nin barajı aşması durumunda mecliste Cumhur İttifakı'nın çoğunluğu kazanamaması ihtimali var. Bir de HDP'nin eğer Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kalırsa HDP seçmeninin ikinci turdaki muhalif adaya destek verip vermeyeceği ya da ne ölçüde destek vereceği meselesi var. Toparlayacak olursam Erdoğan kaybetmeye yazgılı olduğu, kaderi kaybetmek olan bir seçime giriyor. Şu ana kadar girdiği seçimler içerisinde kendisi için en zor durumda olduğu seçimlerin bu olduğu kanısındayım. Ancak hala dün Bekir Ardır'da burada yaptığımız yayında da Bekir'in çok isabetli bir şekilde dile getirdiği gibi Erdoğan'a ve siyasi iktidara yönelik eleştirilerin, farklı eleştirilerin bir potada eritilmesi mümkün olamadığı için bu bir aday üzerinde mesela Muharrem İnce ya da Meral Akşener üzerinde tam bir mutabakat ve söylem mutabakatı şu ana kadar sağlanamadığı için ve muhalefetin birlikte etkili bir şekilde şu ana kadar fotoğraf veremediği için ve Erdoğan'ın esas zaaflarının, zayıflıklarının aştığı alanlardan ziyade onun görünüşte zayıf aslında kuvvetli olduğu alanlarda
Örneğin olayın kişiselleştirilmesi, olayın Erdoğan'ın şahsı üzerinden yürütülmesi gibi alanlara taşınması nedeniyle Erdoğan pekala kaybetmeye yazgılı olduğu bu seçimden de galibiyette çıkabilir. Böyle bir realiteyle karşı karşıya olduğumuzu düşünüyorum. Realite derken galibiyetle çıkacak anlamında söylemiyorum. Bu seçimden galibiyetle çıkması, kazanarak çıkması gerçekten çok zor. Ama Türkiye'de bu zorluk hayata geçebilir. Ama böyle bir şey olursa bu Erdoğan'ın başarısından ziyade onun karşısındakilerinin başarısızlığından dolayı olacaktır. Biliyorum bunu yıllardır tekrarlanan bir husus. Yani Türkiye'nin esas sorununun muhalefet olduğu yolunda ileri sürülen bir argüman var. Benim burada söylediğim bu basitlikte bir şey değil. Benim burada söylemeye çalıştığım, bir süredir söylemeye çalıştığım şu anda Türkiye'nin 16 yıllık Erdoğan ve AKP iktidarının dışına çıkma, ondan uzaklaşma imkanının çok yakınlaştığı, çok mümkün olduğu bir ana tanıklık ediyoruz. Gerek seçimin alelacele yapılması, gerek İYİ Parti'nin daha yeni bir parti olması, CHP'nin aday konusunda son anda Muharrem İnce'yi çıkartabilmesi, Selahattin Demirtaş'ın içeride olması gibi birçok hususun da bir araya gelmesiyle beraber muhalefet burada bu fırsatı, Erdoğan'ı bu kez yenme fırsatını pekala tepebilir. Benim söylemek istediğim bu. Ama daha vakit var, az zaman var ama az zamanda çok şeyler de olabilir. Bunun için adayları özellikle ve partilerin söylediklerine dikkat etmek lazım. Ama en çok da Erdoğan'ın söylediklerine dikkat etmek lazım. Erdoğan hala sürekli konuşuyor. Her konuştuğu televizyonlarda veriliyor ve konuşmalarının hiçbirisi gerçekten çok ciddi bir şekilde Türkiye'nin gündemini belirleyemiyor. Ama bu konuşmalarının içerisinden bir yığın onun krizinin itirafı olan, onun çaresizliğinin itirafı olan öğeler bulmak mümkün. Muharrem İnce başta olmak üzere muhalifler, özellikle ama Muharrem İnce, Erdoğan'a yaptıklarından, ettiklerinden bir arkeolojik kazı yapıyorlar. Ama bence özellikle Muharrem İnce kazı alanını yanlış seçmiş durumda. Onun videolarla gösterdiği prompter kazaları vesaire gibi şeylerin Türkiye'de seçimi kazandırmaya ya da Erdoğan'ı kaybetmesine yeteceğini sanmıyorum. Başlı başına Erdoğan'ın Türkiye'de Kürt sorununu çözdük zaten demesi üzerine kurulu, ki buna da değindiğinin farkındayım ama esas öne çıkarttığı husus bu değil. Sırf bunun üzerinden bile Erdoğan'ın aslında ülkeyi yönetme konusunda çok ciddi bir kriz içerisinde olduğu muhalefet tarafından kanıtlanabilir. Ama bunun çok fazla kanıtlandığı, bu konuda çok fazla bir çaba gösterildiği kanısında değilim. Kaldı ki Meral Akşener'in zaten Erdoğan'ın Kürt sorununu çözmediği gibi bir argümanı temel alan bir propaganda yapmadığını da biliyoruz. Evet, biraz karışık olduğunu farkındayım ama bıkmadan, usanmadan Erdoğan'ın ve AKP'nin krizinin derinleştiğinin altını çizmeye devam edeceğim ve bana göre onun karşısında yer alanların da bu krizin en hayati yerlerini görmeyi, ıskalamaya devam ettiklerini de altını çizmeye devam edeceğim. Evet, söyleyeceklerim bu kadar. İyi günler.